Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arifan Durmuş ve ben başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Şeytanı Kurban veya Şeytan Dağı veya Şeytanı Kurban bir adı daha vardı. Kurbanı Şeytan ya da tam tersi ne derseniz deyin. Bugün arkadaşlar başlıktan gördüğünüz üzere kısacası Şeytan Dağı'nda bir gece geçireceğiz ve hava henüz kararmadı. Bakın ay ışığı da hemen tepemizde şurada. Yapacağımız şey arkadaşlar, bu video bayağı uzun bir video olacak ama her saniyesini sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden hiçbir saniyesini kaçırmadan izleyin. Şeytan Dağı'na çıkacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz şu dağa tırmanacağız. Ve orada da arkadaşlar bir su çeşmesi var. Su deposu var. O su deposunda zamanında tahinci, pekmezci imam denilen bir adamın yaptığı ve anlattığı hikayeyi konu alacağız. Henüz ergenlik çağına yeni giren çocuklar, blue çağına yeni giren erkek çocuklardan bahsediyorum. Kız çocukları yok. Erkek çocuklar arkadaşlar geceleri duymuş olduğu bir frekans sesi yüzünden o dağa çıkarlarmış ve orada kalırlarmış. Aileleri bu çocukları aramaya çıktığı zaman çocuklar evde yok. Nerede olabilirler diye Şeytan Dağı'na gelip bakarlarmış ve o birazdan yana gideceğimiz su deposunun yanında çırılçıplak ergen çocukları bulurlarmış. Bir ses, ilahi bir kudret veya şeytani bir güç bu çocukları etkisi altına alır ve bu dağa davet edermiş. Hikayesi oldukça derin. Biz de vakit kaybetmeden, havada kararıyor gördüğünüz gibi, sabaha kadar burada kalmaya çalışacağız. Uzun bir video olacak. O dağa çıkalım. Size hem o su deposunu gösterelim hem hikayesini anlatalım arkadaşlar. Ve daha da fazla uzatmaya gerek yok. Hiçbir saniyesini kaçırmayın, üzülürsünüz arkadaşlar. Çünkü her saniyesini sizlerle paylaşacağız. Videoyu başından sona kadar izleyin, olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz ve yanımızda bir sürü ekipman var arkadaşlar. Ekipmanları da biraz öteye koyduk. Bunun sebebi de şu, dağa o ekipmanlarla çıkmak istemedik çünkü dağın tepesinde şöyle bayağı bir gördüğünüz gibi bildiğiniz dağ, oraya çadır atmaya, yani çıktığımızda göreceksiniz. Orada çadırın düz durma şansı yok. Biraz daha malzemeleri ileriye koyduk. Çadırımızı oraya uygun bir yere kuracağız. Hadi dağa çıkalım yavaştan çünkü vakit kaybediyoruz. Buradan çıkmak için şuraya seçelim. Yani gittiğimiz yer normal bir yer değil. Harbiden sabaha kadar kaldığımızı göreceksiniz. Çünkü uzun bir video olacağından emin olabilirsiniz. Yanımıza farklı tuzaklar da, kapanlar da getirdik. Bunu da çadırımızın etrafına koyacağız. Herhangi bir ruhani varlık hareket ederse veya hayvan dokunursa, insan dokunursa bir alarm durumunda geçirecek bizi. Yani gözümüzü dört açacağız. Aynı zamanda çift kamera kullanacağız ki hiçbir olayı kaçırmayalım. Bakın zaten her yer. Life's a coda, never blue. Dağın etekine doğru gittikçe yokuş yukarı çıkmaya başlamamız gerekecek. Hemen bu telden atlıyoruz. Ya da alttan geçebiliyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Gittiğimiz yer ünlü bir yer. Şeytan Dağı diye geçiyor. Hakkında bir sürü efsaneler ve hikayeler anlatılmış. Burada ilk kez biz kamplamıştık ve ilk kez kamplayanlar olarak yeniden kamplayıp çok uzun bir serüvene atılıyoruz. Bu geceyi tamamen burada geçireceğimizden emin olabilirsiniz. Biz öğlen bir çıkacağız, çeşmeye bakacağız. Daha sonra tekrar aşağı ineceğiz ve indiğimizde de çadırımızı, kampımızı kuracağız. Muhtemelen biz inene kadar hava kararmış olur zaten gördüğünüz gibi. Ay tepeye çıktı. Güneş de iyice battı. Yanımızda kendimizi savunmak için baltalarımız var. Ama başka bir şey yok. Bir de bildiğimiz dualar var çünkü burada hayvanlardan ziyade asıl tehlikeli olan o Pekmezci İmam isimli insanın yapmış olduğu, anlatmış olduğu hikaye ki dağda ruhani şeyler var. İsminden bile Şeytanı Kurban, Kurbanı Şeytan ya da Şeytan Dağı. Yani şeytana adanmış olan çocukların olduğu dağa çıkıyoruz arkadaşlar. Burada çocuklar şeytana kendini adıyordu. Bütün bu serüven boyunca zaten her zaman olduğu gibi iki kişiyiz. Yanımızda konuk almak istedik bu videoyu ama kimse bizimle kamplamak istemedi. Sabaha kadar kalacağımızı duyan geri adım attı.
siz bizlerle gelmek isterseniz Instagram'dan bize ulaşmayı unutmayın. Şu noktadan itibaren konuyu kapatıyorum ve sadece kendimizi olaya sürüklüyorum. Köpekler. Bakın zaten ormana neredeyse geldik. Şu ağaçların şeklini anlayabilirsiniz. Bu ağaçlar şimdi şekil değiştirmeye başlıyor. Ormana girişimiz burası. Şu ağaçların olduğu yer. Orada net görünüyor mu bilmiyorum ama. Gözüküyor ya ormanlık. Cidden çok tehlikeli bir yer gittiğimizde. Aslında birçok anlatılan efsane ve hikaye var. Hatta gençlikte, ergenlik döneminde kendini bu dağın zirvesine bulan birkaç insanla da köyün kahvesine konuşup tartıştık. Bu durumdan haberdar ettiler bize. Onlar da kendi ergenliğinde, adamlar şu an 60 yaşında, 65 yaşında bastonla yürüyorlar. Ama zamanında, ergenlik zamanlarında bu dağda kendini buluyorlarmış. Dağdan kayalar yuvarlanmış galiba. Aynen, bakın. Şöyle oldu. Yuvarlanan bir kaya. Zaten şurada heyelan benzeri şeyler olmuş. Yaklaştıkça daha net görüyoruz. Evet, ormana giriş yaptık. Evet, bitki örtüsü hemen değişti. Bakın ormana giriş yaptık. Ağaçların şekli değişmeye başladı. Dağın eteklerinden zirveye doğru çıkıyoruz. Oo. Dikkat etmeliyiz burada. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam çeşme biraz daha yukarıda solda kalacaktı. Arkada bir şey mi var? Tamam. Yok galiba. Yok. Yürümek zor harbiden ha. Böyle çıkmaya devam edeceğiz. İstiyorsan burada kaydı kes. Çeşmeye yaklaşınca kayda gir. Saat Olur. zaten şu an erken ki ruhani varlıklar biliyorsunuz gece yarısına doğru yani ruhani varlıklar gece yarısına doğru faaliyete geçiyor. Daha çok insanlara temasla bulunuyor ki daha yeni gece olmaya başladı. Biz burada kaydı keselim. Çeşmeye yaklaştığımızda kayda girelim. Arkadaşlar dediğimiz yeri bulduk. Bakın. Ve arkaya bak ne kadar yüksek. Karşı dağları geçsen anlarlar zaten. Bayağı Nasıl çıktık. bir yüksekliğe kadar çıktığımızı, soluk sola kaldığımızı görüyorsunuz ama bulamayacağımız sandığımız yeri bulduk. Bakın tamamen sarmaşıklarla kapanmış. Hatta bir an şüpheye düştük bulamayacağız diye. Hadi yanına çıkalım. Orada hikayesini anlatalım. Oğlum buranın düzgün bir yolu yok mu ya? Ha? Çok zor burada ilerlemek ha. Kanka, Arkadaşlar. ben de düştüm, haklı ya. Soluk sola kaldım. Bak burada bir şey aşağı yuvarlar. Oh bismillah. Oğlum nasıl gidiyorsunuz ya? O kadar dipteyiz ki şu an arkadaşlar. Tahmin bile edemezsiniz yani.
Kendimi ben de bir yukarı atsam. Oh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik. Geldik. Tam yanındayız. Bakın. Sarmaşıklar nasıl kapanmış. Ve çık geldiğimiz yere bak. Bakın. Görüyor musunuz? Dimdik dimdik. Duvar Bak, gibi ta yerden yol çıktı. bile aşağıda görünüyor bak. Zar zor. Ne kadar yukarıdayız farkındasın. Evet. Arkadaşlar. Burası hikaye konu olan yer Şeytanı Kurban Dağı'nın ve ergenlik çağındaki çocukların kendini buraya getirip adadığı, şeytan adadığı yer burası. Sarmaşıklarla kapanmış. Bulması bizim için çok zor oldu ama bulduk. Bu dağın aşağısından da bakın buraya biz bile nasıl çıktık, çadır nasıl kuracağız buraya? İmkansız. Gördüğünüz gibi buraya çadır kurmak imkansız. Bu yüzden çadırımızı bu dağın başlangıcına kuracağız. Görürsünüz zaten malzemeleri de orada bıraktık. Ama önce bir etrafına bakalım ne var ne yok. Bakın tamamen zaten kullanım dışı. Sarmaşıklarla kapanmış. Şöyle bir üstten de bakalım sonra hikayemizi anlatalım. İçinde hala su var. Bak. Şöyle. Şurayı bir açayım bir dakika. Tamam. Sadece yeter. Görünüyor değil mi? Bakın. İçinde hayvanlar bile var. Değişik değişik hayvanlar türemiş içinde. Berbat bir yer. Burada güzel olan tek şey şu an manzara. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir su deposu. Bu dağ neden inşa edildiğini bilmiyoruz. Sebebini de bilmiyoruz. Ama burada yaşanan olayı biliyoruz. Karşıdaki dağlardan ötürü nasıl bir yükseklikte olduğumuz kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama çıkışımızdan bile belli. Çok zorlandık buraya çıkarken. Depo şu an kullanım dışı çalışmıyor. İçindeki su da zaten durağan su. Yani beyin yiyen amipler olan görmüşsünüz internette illaki. Beyin yiyen amipler var ya. Bu suda onlardan mevcut olduğunu garanti ediyorum. Yıllardır bu su burada. Ne akıyor ne doluyor. Şimdi hikayesini anlatalım. ...19. yüzyılın ortalarında her ayın 8'inde sabaha karşı okunan ezanla beraber dağın dört bir yanından fısıldama sesleri duyulurmuş. Henüz ergenliğe yeni giren erkek çocuklarını etkileyen bu ses, gecenin köründe çocukları o dağa çağırırmış. Dağa giden ergenlik dönemindeki erkek çocukları kendi canlarını o fısıldamaya hiç düşünmeden bahşedermiş. Sabah olduğunda ise çocuklarını evde göremeyen aile bireyleri büyük bir arayış sonrası çocuklarını bu deponun yanında gözleri açık ve hareketsiz bir şekilde bulurmuş. Bazen de çocuklar akşam yatıp sabah uyandığında kendilerini bu dağda bulurmuş. Bu depodan su almaya gelen bazı köylüler depodan su yerine kan aktığını söylüyor. 20. yüzyıldan beri insanlar bu dağa çıkar. Fakat deponun olduğu yerden asla geçmez. Ve arkadaşlar hikayeyi duydunuz. Havada tam da tahmin ettiğimiz gibi tam vaktinde buraya gelmişiz. Çünkü biz hava kararmadan göstermek istedik. Onu da başardık ama bak sis de geliyor. Ay ışığı da hemen tepemizde. Gördüğünüz gibi biz şimdi hikayeyi de anlattık. Bu dağdan, Şeytan Dağı'ndan ayrılmadan aşağıya iniyoruz ve orada kampımızı kurmaya başlıyoruz. Daha sonrasında da tuzaklarımızı kuracağız, kapanlarımızı kuracağız. Ve bu noktadan itibaren yani kurduktan sonra ruhani şeylerin avına çıkacağız. Onları kayıt altına almaya çalışacağız, yaşanan olayları ve insan da olabilir bunlar, hayvan da olabilir ama her şeyi göstereceğiz sizlere. Ama buradan aşağı inmemiz lazım. Çadırı kuramayacağımızı göstermek istedik bir yandan da. Neden buraya çadırı kuramıyoruz? Bir şey de değişmiyor çünkü Şeytan Dağı'ndan ayrılmıyoruz. Hala Şeytan Dağı'ndayız. Yani çadırı Şeytan Dağı'nda kurmuş oluyoruz. Oğlum çok dik. Buradan bir kayarsak var ya çok sıkıntı. Aynen öyle. Solda falan daha iyi bir iniş yok mu ya? Şurası daha iyi sanki ya.
Kanka istiyorsan zorlama, burada kaydı kes. Yine aşağı doğru Kamp, ineceğiz. kamp Yani. yerinde açarız. Aynen, hadi gidelim. Ateşi buraya yakıyorum, iyi mi? Güzel. Biraz, aynen, dök oraya. Çadırımız nerede? Burada, tamam. İlk ateşi yakalım, değil mi? Aynen. Arkadaşlar, açık alanda olduğumuz için ışıklar yetersiz olabilir zaman zaman ve havada gerçekten çok soğuk. Kat kat giyindik. Çünkü bir dağın eteklerindeyiz. O yüzden Arifan da dediği gibi önce ateşi yakıyoruz. Hem etraf aydınlansın hem biz ısınalım. Daha sonra çadırı kurmaya başlıyoruz. Ben de bir kameraya bakayım o sıra. Şu şekilde iyi mi? Buraya Bir dakika bakıyorum. Aynen, aynen. Biraz daha şimdi kamera şu tarafta mı olacak çadır? Çadırı da şu arkamıza kurarız şuraya. Tamam. İstiyorsan ateşi senin biraz daha sol tarafına doğru, yani şu sağ Aşağıda tarafa doğru. yakarız biraz. Şeyden dolayı diyorum, çadır oraya kurarsak ışık da şu tarafa aydınlatır ateş. Anladın mı? Ama burada ağaç var ya, ağaca belki zarar verir. O yüzden şöyle yakalım. Tamam. Yani Böyle o, nasıl? güzel. O zaman çadırı da biraz daha yukarıya Çadırı da kurarız. şöyle kurarız. Tamam. Aynen. Tamam, hadi o zaman. Hadi bakalım. Şimdi Arifan ateşi yakarken zaten ne olduğunu size videonun başına bahsettik. Burası bizim yıllar sonra geldiğimiz yerlerden birisi. Kurbanı Şeytan Dağı. Yani Şeytan Dağı'nda bugün bir gece geçireceğiz. Daha fazla uzatmayalım. Sizi şu an nelerle... Bir de dikkat edin, gözünüz etrafta olsun. Çünkü biz bu ateşi yakarken, çadırı kurarken belki kameranın kadrajına bir şeyler girebilir, bir şeyler görünebilir. Biz fark etmeyebiliriz. O yüzden pür dikkatli izleyin. Çoğu videomuzda sizlerin sayesinde birçok şeyi fark ediyoruz biz de. Aslında siz bu konuda çok yardımcı oluyorsunuz bize. O yüzden evet, pür dikkat izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu arada hava soğuk. Hava gerçekten soğuk. Zaten Nova Prospect'in asıl böyle maceralı olan videoların çoğunu kış aylarında geçiyor. Ve şu anda çok uzun sürelerden sonra kamplı bir olayın içindeyiz arkadaşlar. Siz eğer hoşunuza giderse bu yaptığımız kamp muhabbeti, bunu lütfen yorumlarda belirtin. Belki başka videolarda da böyle kamp yapmaya devam ederiz. Çünkü şu an olduğumuz yer bizim en efsanevi video çektiğimiz yerlerden birisi. İlkinde de kamp yapmıştık. O yüzden yeniden kamp yapıyoruz. Çünkü kim bilir, hikayede de bahsi geçtiği gibi o çocuklara denk gelebiliriz. Veya farklı şeylere. Ama bu odunlar bize yetmeyebilir. Sağdan soldan yine bir odun takviye bakmamız lazım. Aynen. Zaten şu an kamera sabit çekim yapıyor. Lakin tabii ki hareketli çekime de geçeceğiz. Sadece bu kuruluş aşamasını görün istiyoruz. Bizim kampçılığa da ilgimiz var. Odunları bu şekilde inceltmemizin sebebi arkadaşlar, ne kadar ince olursa o kadar hızlı alev alır ve ateşi hızla güçlendirir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ikinci videomuzda bir mezarlıkta kamp yapmıştık. Aynen. Mezarlığa çadır atmıştık. Orada da bir ateş yakmıştık falan. At sesleri gelmişti. Aynen. İkinciden kastı bu arada Nova Prospect'in çektiği ikinci veya üçüncü olması lazım. Muhtemelen ikinci paranormal olaylar videosu. Türkiye'de yine ilk kez mezarlıkta bir gece geçiren kanal olduk. Ve devam ediyoruz. Şimdi eski anıları da yad ederken bir yandan da gözümüzü dört açalım arkadaşlar.
Ateş de yavaştan yanıyor gibi. Ben hatta şöyle bir kamera nerede? Işıktan göremiyorum. Heh. Şurada şunu ben bir şu şekilde göstereyim size. Bakın. Sesleri dinleyin. Tipik bir kamp ateşi. Yani Aynen. Ateşimizi yakıyoruz. ateş çok önemli böyle yerlerde. Gerçekten. Hem Hava yabani hayvanlara karşı korunmak için bir güven sağlıyor hem de ateş, sıcaklık ve ışık kaynağı. aynen öyle. Ve arkadaşlar bakın. Biz şu malzemelerle buraya kadar geldik. Bunlar bize bir gece geçirmemiz için yeterli. Ve o bahsettiğimiz yani hikayede bahsi geçen dağın eteklerindeyiz zaten. Hemen şu üst kısımlarda kalıyor. Sabah gösterdiğimiz yer yani. Şimdi tekrar sabaha kadar kalmaya çalışacağız. Dur çadırdan önce taş var mı acaba ya? Taş ışık. Bir şey yapalım. Ateşin etrafına değil mi bir taşlar? Aynen öyle. Ben şuradan şöyle söylüyorum. Ha, ben atayım sen yerleştir. Tamam o zaman şöyle yapalım. Yani her anımızı görün istiyoruz. Çünkü Nova Prospect'te kamp videoları da yapmamızı istemişsiniz. Eğer buna ilgi gösterirseniz dediğimiz gibi sık sık bunu da yaparız. Şu taşları yerleştirelim şu şekilde. Geniş açıya kamerayı alalım. Şunu şöyle bir yerleştireceğim bir dakika. Şurada sırgan otu var da şunu sökmem lazım. Bir de bir yandan da şunu getirdik. Buna suyumuzu koyup İğilerek kaynatacağız. göster istiyorsan. Hı? İğilerek göster. Kamera nerede? Aynı yerde mi? Şurada bak ışığın yanında. Aha. Kamerayı görmeden düşürdüm. Yanımıza şöyle bir şey getirdik. Buna su koyup su kaynatacağız. Çünkü hem içimiz ısınsın hem hani çay falan. Taş. Gayet açı şu an güzel. Yani her anımıza şahit oluyorsunuz şu an. Tamam bu kadar taş Aha yeterli. sanırım yeterli. Yanımızda temiz içme suyu getirdik. Tabi burada kaynak suları var fakat sabah gördüğünüz gittiğimiz yerde hikayede bahsi geçen su deposunun içindeki su kanlı gibiydi, kırmızıydı. Kan mıydı o ya harbiden? Bilmiyorum kan mı yoksa maden sularında renkli fark oluyor ya. Belki Evet ama minerallerle alakalı bir şey olabilir. Bilimsel olarak açıklamaya çalışıyorum. Minerallerle alakalı bir şey olabilir. Veya hikayede bahsi geçtiği gibi kanlı bir su da olabilir. Bunu gözlerinize gördünüz sabah. Yani buradaki suları kullanmamak arkadaşlar. en mantıklısı. Kısacası buradaki suları kullanmamak evet en mantıklısı bizim için. Çünkü yani o su kırmızıydı. Diğer sular belki hiç içilmiyor olabilir. Biz o yüzden kendi suyumuzu getirdik. İyi ki de getirmişiz. Şöyle. Tamam. Ateşimiz yandı. Şöyle. Su demleniyor. Daha doğrusu ısınıyor. Şimdi arkadaşlar çadırımızı şu alana kuracağız. Çadırı kurmadan önce kamerayı bir dakika farklı bir yere koyayım. Girdin mi? Kayıtla. Şu abi önce şu ekmeği de. Şimdi Yiyeceklerimizi şöyle asayım ki. aynen. Kadrajda gereksiz şeyleri çıkartıyorum ki silinlik dayanısı dağıtmasın. Etraftaki farklı bir şey olursa görün istiyoruz.
O yüzden bence şu poşeti falan, gerçek yine kamerayı değiştiririz ya. Çadırı kuralım da. Şşş dur. Bak. Bak farklı yerlerden köpek sesleri Evet. geliyor. Neyse. Ne yapayım? Nereden tutayım? Hiçbir şey yapmam gerek yok. Şu otomatik çadır çok iyi iş ya. Biraz daha yüksek sesle farklı. Kanka, otomatik çadır olduğu için hiç uğraşa gerek yok. Sadece şu ayağını açmak. Oo. Güzelmiş bu. Şu an hazır. Tamam. Şu an her şey hazır. Aynen lan, süper oldu. Şimdi içini düzeltelim. Bir saniye. İçini düzeltirken kamerayı kanka al yine istersen göstereyim. Falan. Ayaklarına çivi çakı şey yapalım. Tamam mı? Şöyle bir oda atayım önce dur. Arkadaşlar bakalım. Tamam, süper. Arkadaşlar görüyorsunuz, tamamen kendi eşyalarımızı getirerek burada bir paranormal bir geceyi kayıt altına alacağız. Şeytan Dağı'ndayız, zaten anlatmaya gerek yok. Hikaye hepimiz hakimiz. Görüntüye de hakimsiniz. Sık sık kadraj değişecek. Ama şu an her şey yolunda. Şimdi istersen kanka şey yap. Şimdi bizim arkadaşlar asıl işimiz kampçılık değil. Ama kampa da ilgimiz var. Şeytan Dağı'nda yine yıllar önce düşündüğümüz gibi, yaptığımız gibi kamp yapmak için yanımıza bir takım böyle malzemeler getirdik. Biz burada amacımız lüks takılmak değil, gerçekten bir geceyi geçirmek ve dolu dolu her şeyi kayıt altına alabilmek. O yüzden bütün samimiyetimizle her şeyi gösteriyoruz. Bakın böyle nasıl kurduğumuzu orana kadar. Önce şunların içine atalım. Ya da önce bunu serelim kanka, değil mi? Evet, daha mantıklı olur. Çünkü burada neticede uyuyacağız. Şöyle, burada cidden uyuyacağız yani. Gayet güzel. Yani amacımız zaten burada rahat bir gece geçirmek değil, bir geceyi geçirebilmek. Ki bir geceyi burada geçirebiliriz şu an. Bir aksilik olmazsa. Masamız da burada. Masa burada kalsın şimdilik. Çantayı içine koyuyorum. Geri kalan diğer eşyaları da toparlıyorum. Daha sonra kullanmak üzere. Erzağımızı da alalım. Erzağı da şuraya atıyorum. Tamam. Evet. Çadırımız hazır. Şunları da içine koyuyorum. Etrafta sadece çadır ve biz olalım. Ve arkadaşlar, kamp yerimiz hazır. Bu noktadan itibaren Şeytan Dağı'nda sabahlayacağız. Fakat olay burada bitmedi. Bizim amacımız buradaki paranormal olayları kayıt altına almak. Bu yüzden videonun başında da bahsettiğimiz gibi buraya ziller takacağız. Yani bir şey dokunursa, bir şey değerse zil sesinden
durumu anlayabiliriz. İstiyorsan burada kaydı kes. Biz nereye kuracağımızı tam olarak bir planlayıp Tamam. sonra yapalım. Arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz onu anlatayım. Bu ana kadar sistemi kurduk. Daha doğrusu çadırımızı kurduk. Ateşimizi yaktık. Bir yandan suyumuz kaynıyor. Ama her an tetikteyiz. Hem gözlerimizle hem kulaklarımızla. Sizler de gözünüzü dört açın. Bu yapacağımız şey arkadaşlar bakın. Çan ve burada ses çıkarabilecek eşyalar var yanımızda. Zincir ağırlıklı ve çan ağırlıklı. Yapma sebebimiz şu. Bu çadırın etrafını arkadaşlar yanımızda ip getirdik. Visin getirdik. Visin de biliyorsunuz ince bir ip. Hani rüzgar bile Visina. şey yapabiliyor. Visine. Bu ne hani balıkçının tuttuğu, balık tuttukları, olta attıkları ip var ya, ondan var yanımızda. Bu çadırın etrafına onunla arkadaşlar güzel bir şekilde kaplıyoruz iple. Ve onun üzerine de hem bu çanı hem de ses çıkarabilecek bu zincirleri koyuyoruz. Buradaki maksadımız şu. Biz ateş başında olsun, gerek içeride olsun veya uzakta bir yerde olalım. Çadırın etrafında herhangi bir hareketlilik olursa, o ipe bir şey değerse, dokunursa hemen alarm gibi bu sesi duyacağız ve ne olup bittiğini inceleyeceğiz. Kısacası yapacağımız şey bir hareketlilik algılama sensörü diyebiliriz eski usulde. Peki şöyle daldan dala mı yapacağız yoksa etrafına böyle bir şeyler çakıp ona mı bağlayalım? Şöyle yapabiliriz ilk etapta. Buradan şuraya kadar daldan dala yaparız. Hemen akabinde buraya bir odun çubuk koyarım. Şu ağaçtan Aynen. ona. Evet. Daha sonra bir tane de oraya koyarım. Yani ikisi ağaçta olur, ikisi de çadırın arkasında olur. Değil mi? Mantıklı mı? Mantıklı aynı. Bunu yapmamızın sebebi dediğimiz gibi küçük bir sensör babında bunu kullanacağız. Herhangi bir hareketlilik olursa bunu algılayacağız. Daha sonra etrafa da bakarız. Zaten gündüz nasıl bir yerde olduğumuzu gördünüz. Gece de şu an iyice ilerlemeye başlıyor. Ruhani varlıkların daha çok aktif olduğu saatler ki hikayede bahsi geçen saatlere de adım adım yaklaşıyoruz. Vakit kaybetmeyen o zaman önce 2 tane odunumuzu yapalım. Onu da şu uygun mudur? Evet. Arkadaşlar, şimdi bazıları hayatında hiç kamp yapmamış olanlar vardır. Ama kampa ilgisi olanlar da vardır. İlla ki videolarda da görmüşsünüzdür. Basit bir tabirle bunun ucunu bir mızrak gibi, bir çivi gibi bu şekilde incelttim ki toprağa daha iyi girsin. Buradan şuraya şöyle gelse. Dur. Dur. Kanka bir hareketlilik vardı şurada. Kuşmuştu lan. Ben bir şey koştu sandım ama. Değil mi? Bir şey koştu. Bir ses duydum yani. Neyse tetikte olalım. Şimdi oradan buraya gelse. Ay, bakın. Bunu bu şekilde buraya sabitledim. Şöyle. Güzel. Bir tane de tam karşısına şu şekilde gelecek şekilde buraya koyacağım. Bir tane de Şu ağaca oraya bağlanır. koyacağım. O yüzden bir tane buradan kırılmış bir şey çıkartalım. Şuradan. Bakın ucu sivrildi. Şu şekilde. Bunu bu hizadan şöyle şuraya tam da oradan oraya gidecek. Güzel değil mi? Evet, Mesafe iyi. orası iyi, evet. Bize de hareketlilik payı kalır. Tamam. Şimdi Tamam. çantadaydı değil mi? Evet.
Adım adım ne yaptığımızı görüyoruz. Gösteriyoruz daha doğrusu. Aranızda macera severler var. Bizim gibi bu tarz maceralara atılan insanlar var. İzleyicilerimizden olsun gerek diğer YouTuber'dan olsun. Onlar da bu sisteme kendiniz illa hani ruhani varlıklara karşı değil bu sistem bu arada. Biz çadıra yakın olmasını istedik. Bilerek bu kadar yakın mesafe tuttuk. Siz daha uzak taraflara daha büyük bir alan ne yapabilirsiniz? Daha çok zilleye bunu yapabilirsiniz. Yabani hayvanlara karşı da Tesirli olmuş aynen. olursunuz. Belki hani biliyorsunuz ülke son günlerde karışık. Nasıl insanlara denk düşeceğiniz de bilinmiyor. O tarz insanlara karşı da bir alarm durumunda. Hani uyurken ne olur ne olmaz sesi duyarsınız en azından. Ama biz burada insan olmadığından eminiz. Ya en azından savunmasız şekilde yakalanmamış olursunuz. Aynen öyle. Neyse artık yani ne olursa. Bunu kullanacağız. Ama ateşin yanındayım ya bir de. Ya hareket ediyorsun Biraz ya. hareket de ediyorum. Şunu bir çıkartacağım. Şimdi şuradan şuraya gidersen. Değil mi? İyi midir? Yoksa bir İyi tane şu tarafı şey yap. Bunu en son yaparız. Burada şimdi elimiz ayağımıza dolaşmasın. Tamam. Şu burada tamam. Şimdi arkadaşlar hangi hizada olsun yükseklik? Bence Ayak hizasında mı yoksa şuraya kadar falan mı? şimdi şöyle. Bence çok yukarıda olmasın çünkü altından bir şey geçemesin yani. Haklısın doğru. O zaman Ayak hizasında olsun şu hani. hiza iyi midir? İyi iyi evet. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve artık işin hazırlık kısmı bitti. Tehlikeli kısımlara doğru yavaştan hareket ediyoruz. Bak rüzgar da çıkmaya başladı. Evet. Olsun bizim amacımız belli. Henüz niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Onu gündüz söyledik zaten ama birazdan da o saatlere, hikayede bahsi geçen saatlere gitgide yaklaşıyoruz. O yüzden daima tetikte olup ne olup bittiğini iyice bizlerle birlikte inceleyeceksiniz. Bu kadar sıkı bağlamam yeterli. Evet. Bunu geldirmemiz de lazım güzelce. Şimdi bakın ip zaten ince. Konuşma sesi duyuyorum ben sanki. Fısıltı gibiydi değil mi? Bak. Oo tüylerim dikildi ha. Kanka. Allah bismillahirrahmanirrahim. Bu gece bizim için unutulmaz bir geceyim olacak her anlamda. Yeterli midir gerginlik? İyidir değil mi? Yani dola ona göre ayarlarsın ya. Biraz daha gerdir istersen. O zaman bir dakika. Gerdir bakayım. Yemem. Biraz daha gerdir. Aynen şu an iyi. Bence hiç koparmadan devam et. Öyle yapacağım kanka da. Çünkü şu an gerginlik çok iyi. Bir kat daha çevirdim Şöyle şunu biraz daha. şuradan. Bir dakika. Tamam. İyi midir? İyi evet. Şimdi ağırlıkta binecek ya üstüne o yüzden. Tamam. İyi mi? Çok iyi. Ama biraz aşağı indirebiliyor musun?
Tabii hemen şimdi yapmamız lazım hatta. Şimdi Birazcık daha indir. Tamam. Şimdi? Tamam. Çok iyi oldu. biraz gerginliği sanki yetersiz gibi geldi bana. Şu an evet biraz gevşemiş. Biraz daha sık. Şimdi Şu an daha iyi. bir dakika o benim hatam. Şimdi oldu işte. Evet. Ama elimi kesecek ip neredeyse be. Sesleri bile duyuyorum. Geliyor. İyi midir? Burada ısırganlar var. Arkadaşlar adı üstünde ısırgan. Dokunduğumuz zaman elimizi şişiriyor, yakıyor. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Orada kopart. Şimdi ön cephe kaldı sadece. Onu da en sonunda yaparız. Bıçak var mı? Makas, çakmak. Bakayım. Bıçak var. Ver bakalım. Haydi bismillah. Kanka uğultuyu seslerini duyuyor musun? Duyuyorum. Ateşten gelen demiyorum. Duyuyorum, Bak, duyuyorum. Şu Şu taraftan, taraftan çeker geliyor. misin? Hatta ateşten uzaklaş Bak. öyle anlasınlar. Bak ateşten uzaklaştığını. Çok garip bir ses geliyor. Bakın şimdi. Çok fark ediyor değil mi? Dur. Duyuyorsunuz değil mi? Ve arkadaşlar Hazır mı? eee, Gerginliği nasıl? gayet yeterli şu Tamam. anlık. Güzel. Şimdi ipleri koparmamamız lazım geçerken. Etrafını şu şekilde kapattık. Sadece ateş ve biz kaldık. Efendim, Gel oralara yerleştirelim şeyleri. tamam mı? O zaman yerleştireyim kanka. Haklısın da. Hı. Şimdi dağ bu tarafta kaldığı için bence en önemli kısım şu iki taraf. Şurası ve şurası. Evet, evet. O yüzden bu çanı Üst tarafa yapmak üst daha tarafa mantıklı. yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlerleyen saatlerde, gecenin ilerleyen saatinde şimdiden zaten abi içimde hiç değişmeyen o korkutucu his var ya. Yap bakayım. Dur bir dakika bir sabitleyelim önce. Şimdi mesela ben mesela geldim şimdi kurtum. Bunun sebebini buldum. Biraz daha yapmamız lazım şeyi. Kısaltmam Şu lazım. kısaltmam lazım. Evet. Hatta bunu komple buradan çıkarsam iyi olacak. Ateşin durumu nasıl? Ateşi bir odun ekeyim dur. Bunu ben koparacağım. Tamam.
Tam çıkartma bence ha. Yok tam çıkartmayacağım da. Aynen. Bir kademe daha kısaltacağım. En ufak sesi duyalım. Tamamdır şimdi. Aynen. Şu an en ufak şeyde Tamam. güzel. Peki şu dipten dener misin bir? Dur bir sabitleyeyim şunu. Dipten kastın. O taraftan bir dene bakayım. Ha, şu koparmam lazım. Hemen şunu halledeceğiz. Bir de şunu biraz daha ortalayabiliriz. Şimdi dene bakayım. Ağzı, elimi yaktı sırgan ya. Şimdi yap. Dene bakayım. Güzel. İyi midir? Aynen. Biraz daha ipi gerginleştirebilirim bu arada. Bunun için de size bir taktik vereceğim arkadaşlar. Taktiğimiz şu. Bakın. Bunu böyle koydunuz ya. Şu şekilde yapıyorsunuz. Bir çeşme vanası misali düşünün. Bakın. Hop. Biraz daha geriyoruz. Böyle gelebiliyorsunuz. Bakın şu an ben iyice bir geldim. Şu an evet çok daha iyi oldu. Bakın aynen en ufak ses şu an duyuluyor. Aynen. Daha sonra bunu da bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten tuzak gibi oldu şu an. Ben yine de şurası kontrol altına alayım. Tamam. Bakın. Şu an sistem hazır. Güzel. Bakın. Görüyor musunuz? Hop. Tamam. Şimdi vakit kaybetmeden ha, bu güzel. Şu. Şu değil mi? Onu da abi. Köpek sesleri. Bu tartar mı tartar? Sonuçta kaç kiloluk balıkları tartıyor değil mi? Bu evet o kalın büyük balıklar için bu. Bu burada sabit durmuyor yalnız. Bunun için aklıma süper bir fikir geldi kanka. Bekle geliyorum şunu alıp. Hah, geldim. Kavanozdan çan yapacağım. Mantıklı. Şimdi arkadaşlar bunları size de öğretiyorum ki tamam bizim amacımız burada farklı. Biz ruhani şeyler peşindeyiz. Bu hikayenin peşindeyiz ama dediğim gibi bu yabani hayvanlara karşı da veya ne yapacağı belirsiz olan insanlara karşı da size uyarı niteliğinde ses çıkartacaktır. Deneyelim. Aynen. Tamam. Şöyle Tamam, hatta iyi. bunu da bunun içine koyayım. Şimdi yap. Ha hatta Gayet daha da iyi. güzel oldu. Evet çok daha iyi. Tamam. Şunu da şöyle sabitleyelim bu düşmesin. Bir diğer çalımız da hazır. Tamam. Şimdi yanımızda bu var. Biz aslında arkadaşlar şöyle bir hata yaptık. Küçük bir çantamız daha vardı. İçinde o tarz çantalardan vardı. Çanlardan vardı. Bu çanı da kullanmak istedik. Yeni aldığımız çanlar var. Yeni aldığımız çanların olduğu küçük çantayı unutmuşuz. O yüzden zar zor bunları bulduk ama gayet işe yarıyor şu an. Zaten Yani, fazlasıyla ses çıkarıyor. Bunu da nereye yapalım? Göremiyorum harbiden lan ipi. Bu ben alt taraftan zaten bir şey olacağını düşünmüyorum ama yine de. Yine de bir sıvık bulalım. Tamam mıdır? Tamam. Oh. İstiyorsan burada bir kaydı kes. Çünkü ben bir affedersiniz çişim geldi. Bu anları göstermek istemiyorum yeniden. Peki Sen şu- bir durumun varsa. Su kaynamış mı acaba Bakalım o ya? arada. Çünkü benim hava bu arada soğumaya başladı. Oo. Kaynıyor mu? Görünmüyor bak. Biraz daha yakınlaştı Şeyden bence. görünmüyor. Bence biraz daha yakınlaştı tam Aynen. kaynasın. Yakınlaşma için de bir dakika elin yanmasın. Şunu alalım.
Tamam. Güzel. Şimdi ateşimiz de. Arkadaşlar yaptığımız şey bakın. Her şey ortada. Objektif bir şekilde zaten mümkün olunca kesmemeye ve kısaltmamaya çalışacağım videoyu. Çünkü kısalttığımız zaman kaçırdığınız yerler olduğunu söylüyorsunuz. Hatta uzun uzun izlediğinizi de söylüyorsunuz. Biz de uzun uzun ne var ne yok paylaşıyoruz. Ama şimdi burada kaydı kesmemiz lazım. Ben hemen altıma işeyeceğim. O sırada ben de bir etrafta bir odun arayışına bir çıkayım. Tamam. Tamam. Ben gidiyorum şuraya. Şimdi kamp bölgesinden uzaklaştım. Çok uzaklaşmadım gerçi ama bir odun arayışındayım. Çünkü getirdiğimiz odun yetmeyebilir. Hava yani soğuk. Soğuk olduğu için yakmak durumunda kalıyoruz. Şöyle size de bir göstereyim. Oğlum her şeyden öte Kurban Şeytan Dağı'nın eteklerinde olmak bile insanı gerçekten korkutuyor. Şurada bir odun buldum. Bu gayet işimizi görür. Bunu bu şekilde taktım. Aha. Şöyle bir şey var da bunu parçalayabilirsek bu da çok işimize yarar. Tamam, bunlar burada kalsın. Biraz daha etrafı göz atmak istiyorum. Aha, şu da var. Oh. Niye ağır lan bu kadar? Şimdi bunları kesmeye götüremeyeceğim lan. Dur. Horoz ne alaka lan? Bu saatte horoz mu şey yapar? Allah Allah. Duyuyor musunuz? Hah! Bir şey koştu. Şurada bir şey var. Hı? Şuradan geldi bu sefer. Az önce şurada duydum, şimdi bu şu taraftan geldi. Hemen atışın oraya döneceğim. Oğlum. Bir şeyler koşuyor lan. Kanka bir şey koştu ya şurada. Geliyorum. Sen gelsene, şu odunu da alalım hem. Bilmiyorum ne olduğunu göremedim ama bir şey koşma sesi geldi. Hem şu alt taraftan geldi, sonra şu yukarıdan. Şu taraftan geldi. Şöyle bir ses miydi? Bak, duydun mu? Dur şurada. Şurada. Lan şurada da var. Bir şey var bak. Büyük iş bekle. Bence atışın başına gidelim. Bak bakalım bak. Neyse hemen gidelim. Şurada bak bir odun daha var, onu da al. Bismillah. Harbiden oldu. Gel. Kanka tüylerim dikildi lan. Duydun değil mi? Bak ne zamandır buradayız, hiçbir şey olmadı. Allah'tan çanları tam zamanında kurmuşuz gibi hissediyorum şu an. Evet. Tabii bunu panik yapmamak da mümkün değil de. Olduğumuz yer normal bir yer değil. Değil. Zaten şuna değindim. İşte Kurban Şeytan Dağı'nın eteklerinde olmak bile insanı korkutuyor falan. Buna değindim. Bak duyuyor musunuz? Allah Allah. Gel bakarız oraya kanka. Şu ateşi güçlendirelim. Bir bakalım oraya. Ateşi güçlendirelim. Fuareye can basmaya başladı şu an ha. Adrenalin başlıyor Evet, sanırım. Evet. Şunu bir şekilde parçalayabilirsek Bunu mu? bu bayağı işimize yarar bizim. Öyle
Olur mu acaba ya? Çok da şey ama neyse bir şekilde yapacağız onu ya. Germeye çalışacağım ya. Şu incelerden de atalım da. Neyse bunu en son yaparız. Evet Önce evet. ateşi Şu an elimizdeki odunları bir atalım, şu ateşi güçlendirelim. Oh, tüylerim dikildi ama ha. Oh gözüm. Ah. Oh. Dur şöyle bir şey deneyeceğim ya. Sen bir az şu tepikte ol. Şunu al istersen bir. Şunu açacağım. Şimdi yaptığımız şeyi de bir yandan gösterelim. Hem kampvari bir şey yaptığımız için. Bakın. Diğer baltayı oraya sabitleyerek öteki baltanın sapıyla çekiç gibi vuruyor. Yani bütün kuvveti ona uyguluyor. Odunun daha hızlı parçalanmasını sağlıyor. Şimdi buradan yarmış olduk ya. Şimdi Aynen. şuraya bir darbe atarsam olacak inşallah. Hadi bismillah, dikkat et. Dikkat edelim. Bir daha. Oo, çok tehlikeli bir şey yaptım. Dikkat et Sakın kanka siz bak. böyle bir şey yapmayın. Dikkat et. Bu da ne kadar sağlammış ya. Arkadaşlar bu tarz hareketleri tecrübeniz yoksa çok yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu tarz kesici aletlerle şaka veya tecrübesizce hareketler yapılmaz. Bunu böyle bütün atsak yanmaz mı ya? Yanar. Uğraşmayalım buna. Enerjimizi buna harcarız. Aynen. Tamamdır. Gayet iyi. Tamamız. Şimdi Suyumuz kaynadıysa bence bir çay may içelim mi ya? aç bakalım. Evet, fokurduyor. Şu an evet gördüğünüz gibi fokurlamaya başladı su. Her şey yolunda. Blur mu yaptık ya? Bir dakika. Düzeldi mi? Güzeldi. Tamam. O zaman şey yapalım mı şimdi ya? Bir şeyler yiyelim, çayımızı içelim, bir içimiz ısınsın, kendimize gelelim. Aynen suda fokurladı ve arkadaşlar enerjimizi düzgün kullanmamız lazım. Bakın powerbank ile şarj ediyoruz kamerayı ama yine de sabaha kadar burada kalacağımız için ideal yapmamız lazım. Bir de daha demin Arif Han'la bizim duyduğumuz sesleri hatırlarsanız yani rüzgar olmasının ihtimali sıfır, bildiğiniz bir şey koşuyordu ya. Şimdi şu kamerayı sabitleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oğlum duymadın mı lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum çocuk sesi duydum lan. Gerçekten tilki sesi miydi anlamadım. Emin misin lan? Oğlum şuradan çocuk sesi geldi ya. Çocuklar sesi hatta bilmiyorum ya vallahi. Bak. Köpekler de havlamaya başladı. Bak köpekler sonradan havlamaya başladı moruk. Duymadın mı kanka? Ben duymadım bu arada. Köpek sesini sanmış olabilir misin? Yok kanka ayırt edebiliyorum onları ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Neyse. Önce içeceğimi içelim, çayımı içelim. Bak üşümeye çok başladım cidden yani bak. Montu giyince terliyorum. Montu çıkartınca üşüyorum. Adrenalin yüzünden de bu olabiliyor da. Ne yapalım kanki?
çıkar bir poşeti de şu ışığı bir sabitleyeyim ben önce. Bismillah, bismillah, bismillah ya. Açıyı tekrar kontrol etmek istiyorum. Güzel. Şimdi şunu şöyle çekeceğim. Onun üstüne oturuyoruz. İyi mi açı? Gayet güzel, her şey yerliğinde görünüyor. Şimdi bize bir şey gerekiyor değil mi? Şimdi saatle gitgide hikayede geçen olayı biliyorsunuz arkadaşlar ve saatle tam o aşamalara geliyor Arifan. Yani bilmiyorum ya, bakacağız artık yani. Her şey arkadaşlar, her noktada, her saniyede bize yardımcı olun. Biz bir şeylerle uğraşırken bazı yerlerden kilitleyip göremiyor olabiliriz, duyamıyor olabiliriz. Tam yaptı onu. Evet ben de okudum işte. Bakın ses şu an hani yaptığımız sistem iyi çalışıyor demek bu. Arifan yanlışlıkla değmesine rağmen öttü. Bunlar kulağımız bunda. Ne yapıyorsun şu an? Sucuklar için şiş yapıyorum. Hani şişe takarız öyle pişiririz. Tamam o zaman birazdan yakından çekerim ne yaptığımızı ben istiyorsan. Bence şu an açı gayet iyi. Ne yaptığımız zaten gayet belli. Hızlıca bence yiyeceğimizi yiyip içeceğimizi içelim. Aynen bak. Yaptığımız şey basit arkadaşlar. 2 tane şöyle sopa, bunun ucuna sucuğu geçirip ateşte pişireceğiz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sallama çaylarımız var burada. Arifan da dediği gibi şiş kebap mantığı gibi. Yani sucuk takacağız üzerine. Ateşimiz de hazır sıcakken bir karnımızı doyuralım. Daha vaktimiz var. Ve ben hani enerjim iyice sömürülmeye ve tükenmeye başladı. Kaç saattir buradayız daha, sabah hava kararmadan buraya gelmiştik biliyorsunuz. Yemeği yersek biraz toparlanırız yani. Bilmiyorum ama ben belki bir uzanabilirim de. Duruma göre bakacağız artık. Ekmek arası mı yaparız? Ekmek arası yaparız ya. O zaman bıçak var mıydı? Bıçak masada. Kanka bak dur. Dur. Şu an dört bir yandan köpek sesleri geliyor. O köpek değildi. Allahu Ekber. Allahu Ekber, dikkat et. Ha, o yüreğime inecek Oğlum, ya. Belki de çevredeki köpekler bu sese havlıyordu. Kesinlikle kanka. Biliyorsunuz arkadaşlar, hayvanların göz perdesi insanların göz perdesi gibi değil. Yani hayvanlar farklı ses dalgalarını, frekanslarını duyabiliyor. Bizim duyabildiğimiz en düşük ses desibeliyle onların duyabildiği en düşük ses desibeli farklı. Yani bizim duyamadığımız sesleri de duyup fark edebiliyorlar. Ki ben bir şeyler duyduğumu söylüyorum. Mesela fark ettiyseniz Arifan da belki o an duyuyor, fark etmiyor, bilmiyorum ya da ben ya izleyici size bırakıyorum. Umarım kameraya yansıyordur. Çayı doldurayım mı? Önce ekmekleri kesin değil mi? Çayı doldur şey olsun ya demlensin o sırada.
Ben şunları hemen hallediyorum. Bu tamam. Aa, elimi yaktı lan. Tamam, bu da hazır. İşte 2 tane şöyle çubuk şiş mantığında, uçlarını biraz sivrilttim. İşte sucuğu buna takıp ateş üzerinde çevirerek pişireceğiz. Kayıtta mı kamera, bakayım bu arada. Arkadaşlar kötü bir haberim var bu arada. Bakayım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Powerbank'in sanırım enerjisi tükendi. Şöyle bakayım, tekrar bir kontrol edelim. Evet, enerji gördüğünüz gibi yanıp sönüyor, tükenmiş. Ama bu bizi idare eder. İyi ki şarj etmek aklımıza geldi. Şunu şuradan çıkartıyorum. Şurada olayım bir dakika. Ama şöyle ekmeklerimizi kesiyor. Bu arada çayımız demleniyor. Sucuğumuz orada. Sen onu hallederken kanka ben bir şuraya bakmak istiyorum. Çan burada, herhangi bir şey olursa sesleri rahatlıkla duyacağız. Bak, daha demin duyduğum sesler benim. Şuradan geldi ya sesler. Neyse. Bu video çektiğimiz en uzun videolardan birisi, yayınlayacağımız videolardan birisi. Bak, şimdi kısaltmak isterim. Sence kısaltmalı mıyım, olduğu gibi paylaşmalı mıyım? Ya bence olduğu gibi paylaşılabilir çünkü bir nebze kamp yapıyoruz. Bence de kısaltmanın anlamı yok. Bizim belki göremediğimiz birçok şey olabilir arka planda. Bunu izleyiciler görsün istiyorum. Hem de yaşadığımız her bir saniye ve dakikayı görsünler istiyorum. Çünkü bu olay paranormal olay araştırmasından ziyade bir yandan da kampvari bir şey yapıyoruz arkadaşlar şu an, yani bildiğiniz. Ve sistem falan da kurduk. Ve şunu söylemek istiyorum. En basitinden hani karnımızı ne şekilde doyurabilirsek en hızlı sucuk olur. Biz burada şu an lüks peşinde değiliz. Aynen öyle. Kamp yapıyoruz ama bir yandan da aslında paranormal bir araştırma yapıyoruz. Aynen öyle ve ufaktan bir şeyler olmaya başladı. Tam da hikayenin geçtiği saatlere yaklaştık yani. Ama ideali Şunun kullanmamız üstüne lazım kessem bir şey enerjimizi olur de. mu? Ha? Olmaz ya, bir şey olmaz bunun üstüne. Bir şey olmaz kanka, ne olacak ya, biz yani dağcılar nasıl yiyor sanki, anlatabiliyor muyum? Aynen. Lüks peşinde değiliz, biz şu an karın doyurma peşindeyiz de. Ama yine de enerjimizi iyi kullanmamız lazım. İşte Hem- oha bak. Neyse, hemen onları yapalım da. Şimdi burada kaydı kesiyorum. Kes. Piştikten sonra bir daha gireceğim. Kayda girdim.
Arkadaşlar artık yemek yememizin de vakti geldi. Biliyorsunuz saatlerdir hava kararmadan önce buraya geldik ve saat şu an gece yarısını çoktan geçti. Hikayede bahsi geçen saatlerdeyiz daha doğrusu. Sucuk ekmek yiyoruz ve bir yandan da size bu olay hakkındaki düşüncelerimizi aktaracağız. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum sana bu olayla alakalı. Şimdi anlatılana göre ergen çocukları bu dağa geliyormuş ya istemeden. Evet. Şimdi bu ergen çocukları sadece erkek çocuklar mı yoksa kız çocukları da dahil miymiş buna? Hikayeye göre ve anlatılan efsaneye göre sadece erkek ve ergenlik çağına giren çocuklarda bu olay etki ediyormuş. Yani Blue çağı denilen erkeklerin erişkin yavaş yavaş gençleştiği zamanlarda su deposundan gelen bir ses onları oraya çağırıyor. Ve zaman zaman aileler de mesela şöyle diyeyim ben sana. O ses ne? Neyse. Sesler geliyor ya zaten yukarıdan. Zaman zaman Üst taraftan garip sesler duyuyorum. Şunu da soracağım sana bir de. Dur bakayım ne diyecektim? Ha. Buraya kaç sene önceydi? 8-9 sene önceydi değil mi? 9. Çadırın içindeyken bir garip fısıldama sesi duyuyorduk. Evet. Ve bunu bir izleyicimiz bize ayıktırmıştı. Demişti işte o duyulan ses şu anlama geliyor diye. Hı hı. Neydi o anlama? Tam hatırlamıyorum ben ama ne anlama geliyordu burada o duyduğumuz fısıltı sesi? Yani Şimdi Şeytan Dağı'na ya da Şeytan Bayırı'na, tam adı neydi? Kurbanı şeytan. Kurbanı Şeytan Tepesi'ne ya da dağına doğru gideceğiz arkadaşlar. Çadıra geçeceğiz büyük ihtimal. Çok dumanlı. Bizim Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Instagram hesaplarımız var. Oradan da bütün videolarını falan yapıyoruz. Duyurularımızı yapıyoruz. Nasıl? Ne oluyor? Nasıl? Ne oluyor? İyi iyi. Ne oluyor? İyi. hatırlıyor musun bunu? Hatta tam o sahneyi şu an koydum izleyiciler de görsün diye. Daha demin izlediğiniz görüntü sizin gibi izleyicilerimizin, hep diyoruz ya hani videolarımızda dikkatlice izleyin, duymadığımız görmediğimiz şeyler vardır diye. İşte 9 yıl önce bizim çözemediğimiz olayı sıradan bir izleyicimiz analiz ediyor ve bunun cevabına ulaşıyor. Neydi anlamı hatırlıyor musun? Şu şekilde bir sesi sanırım. Seramdan gidin kara kediler gibi bir şey. Ve analizlerin neticesinde izleyicimiz de bunu farklı dillerde analiz ediyor. Ortaya çıkan sonuç şu: bölgemden gidin sizi sinsi şeytanlar gibi bir anlam ifade ediyormuş. Yani o sahiplenen varlık buraya gelenleri bölgesinden uzaklaştırmaya Bir çalışıyor. nebze bizi kovmuş yani. Aynen. Kovdu. Çünkü biz çadırlarken hatırlarsan ilk defa biz hani kaç yıllık biliyorsun hani Türkiye'de ilk kez biz başladık bu işlere. 10 yıl oldu.
Ve evet, ilk kez yakın temasa geçtiğimiz, bariz bir şekilde Şeytan Dağı'nda yaşadığımız o olay. Çadır. O yüzden tekrar bir çadırın... Kanka konuşma sesi duydum. Yemin ederim ben de duydum. Bak, ekmek var elimde. Yani yemin ediyorum konuşma sesi duydum ya. Ve tam da Selamdan Gidin Karake'den muhabbetin üstüne. Kedi. Ananı sikeyim, Selamdan Gidin Oo. Kara Kediler. Nereye Ananı sikeyim, Allah çarpsın. Kanka Allah. nereye gitti? Çekeceğim, buldum, tut şunu. Kediye tut çabuk. Kediye tut şunu. Yemin olsun. Pis 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 pis. Çağır şunu. Nerede? Nereye kayboldu oğlum? Pis 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 pis. Orada, 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 orada. Tut, tut, tut. Tut, kediye tut. Selamdan Gidin Kara Kediler dedik. Allah çarpsın, olaya bakın. Saklandı. Bakıyor oradan bakıyor. Pis 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 pis. Pis pis. Tut tut tut. Pis 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 pis. Gel pisi pisi pisi. Gel. Ananı avradını olaya bak. Ananı avradını olaya bak. Bak Kur'an çarpsın, namusum, inandığım her şey üstüne yemin ederim ki kediye tuttum. Allah çarpsın, kayıt kesildi. Kur'an çarpsın bak. Sana yemin ediyorum ki. Nerede? Bak tut şut. Pis 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 pis. Bak kameraya bir şey oluyor. Kur'an nimet. Tamam şu an. Abi Arif Han. Oğlum Allah'ım yarabbim ya Resulullah'ım, olaya bak. Olaya bak, tüylerim dikildi. Yemin ediyorum böyle bir rastlan. Evet. Kanka şunu bir dakika. Şu olay hakkında konuşmalı. Şunu sabit tutmam lazım şuraya bir dakika. Bu olay kanka, bu olay. Benim yanımda kaldı. Arkadaşlar. Bakın yani bunu şimdi bu nasıl denk geldi? Selamdan Gidin dağın başındayız. Etrafta bir tane ev yok, bir şey yok. Şeytan Dağı diye bir yerdeyiz. Sen o soruyu sordun. Selamdan Gidin Kara Kediler. Kara Kediler. Bakın Olaf'tan sonra kedi belirdi yanımızda. Gördünüz gözünüzle. Hani diyorlar yok işte siz mi getirdiniz kediyi? O mu oldu, o oldu. Kardeşim bizim videolarda bak o kadar çok böyle olay oluyor ki bunlar rastlantı olamayacak şeyler. Bakın dağın başındayız. Ev yok etrafta. Ve tam da o hikayeden bahsederken kedi çıktı yanımıza. Allah Allah be, yapma ya. Ama ben şuna Tövbe da değinmek istiyorum. Duyduğumuz ayak seslerini çıkarabilecek bir büyüklükte değildi. Kesinlikle. Bak şuradan şöyle ayak sesi geldi. Işık tuttuk, küçücük kedi. Oğlum Ve kediden bahsederken yemin ediyorum ki daha demin de kediye zoom girdim ya, kayıt kesildi kendi kendine birkaç kere. Allah'ım ya. Oo, harbiden felaket bir şey çıkıyor ortaya ya. Video yani gerçekten bakın saatlerdir çektiğimiz en uzun videolardan birisi bu sanırım. Hatta en uzun olacak diye düşünüyorum ben çünkü bu videoyu zaten kesip kısaltmaya gerek yok kanka. Her anı görsünler yani. Yo olduğu gibi her şey. Olduğu gibi koyacağım. Yani zaten her video olduğu gibi koyuyoruz. Hani bu videoda şimdi şey kafasına gittim. Kısaltsak mı hani gereksiz yerlere, ama gerek yok. Bakın biz belki farklı yerlere başka şeyler de görünmüştür. O yüzden videoyu dikkatli izleyin diyorum ben. Neyse. Allah Allah be. Kamera kaydı mı durdu bir bakayım. Sen. Kayıtta şu an. Kanka. Bakayım. Tamam, kayıt gayet güzel atıyor.
Böyle bir rastlantı olamaz. Ben o yüzden abi bizim her şey ortada. Nova Prospect'te yapılan her şey neyse olduğu gibi gösteriyoruz. Al yani bu da bunun yani diyecek Oğlum ben bir şey çok yok. gerildim ya. Sigara içsem bir şey olur mu? Harbi çok gerildim. Kedi beni çok gerdi ya. Kanka iç yani çok fazla şey Ya göstermeden Allah'ın ateşi. bildiğini kuldan saklamayacağız sonuç olarak ama siz içmeyin. Tavsiye etmiyoruz yani. Bir de tam kamerayı çizip böyle şey yaparsın. Ve gerçekten çok gerildim yani. Normalde kamera önünde No Prospect'te böyle bir şey yapmadım daha önce ama şu an gerçekten çok gerildim. Stres altındayım yani. Allah'ım ya. Neyse daha büyük bir sıkıntı yaşamadan şurada sabahlayalım. Kanka her an her şey olabilir ama dediğin gibi yani daha da yani bu olay zaten benim için burada biz yalnız olmadığımızın en büyük kanıtı. Bu hayvani olarak demiyorum. Bari bir şekilde bir şey var. Herkes buna şahit. Evet. Ve şey de çok garipti ya. Ayak sesi duyuyoruz. Duyuyoruz böyle ama kedi ayak sesi değil yani büyük bir ayak sesi. Oğlum bize doğru bir şey geliyor bildiğin görünce bir şey yok. Işığı bir tuttun şuraya. Kedi şöyle dikilmiş bize bakıyor. O sırada siz sanırım o açıyı görmüyordunuz ama kedi dikilmiş bakıyor. Can ışığını kaybetti, kedi yok oldu. O alt tarafa geçmiş. Orada da ben çok korktum. Ulan kedi nereye kayboldu gibisinden. Allah Allah ya. Yüreğim ağzıma geldi ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sallanıyor. Allahu Ekber! Lan! Subhanallah! Başladı. Oo! Kanka! Kanka! Oğlum Lokma boğazımda kaldı. acaba kedi falan geçmiş olabilir mi? Yok kanka. Kedi aşağı doğru gitti Aa! kayboldu ya. Orada kedi. Kanka sallanıyor hala bak. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Oh. Dikkatli olalım. Kanka, başladık. Bunu istiyorduk ve abi her şey abi ya nasıl anlatsam bilmiyorum ama hikayede bahsi geçen saatlere geldik ve başladık. Hayda. O ses ne? Umarım kameraya yansıyordur. Bir şey diyeceğim. Ha. Hikayede hatırlıyor musun? Gece saatlerinde frekans sesine benzer bir ses Blue çağındaki gençleri çağırıyordu dağa. Evet. Duyduğumuz ses şu an frekans sesine benzettim ben. Evet. Hikayede bahsi geçen ses.
Pardon. Şu olduğunu atalım, oraya bakmaya gidelim kanka. Artık ekmek falan da yiyecek halim yok ya. Yani eşraf falan kalmadı kanka. Şu yansın da yiyeceğim buna. Işık bunu al, sen al kanka bakalım. Dikkat et şeye. Oğlum ya. Hatta dur bir ya, diğer ışığı alacağım. Kapalı ışığı var. Hazır. Hadi gidelim. Şu hizadaydı değil mi su deposu? Ha? Yani galiba. Bakın arkadaşlar, sabah ezanına kadar vaktimiz var dedik ya, horozlar şimdiden ötmeye başladı ama onların da bu saatte ötmesi de normal değil. Ya abi kaç. Bakalım şuraya, ben çok panik oldum ya. Abi kedi. Selamdan gidin kara kediler. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Selamdan gidin kara kediler. Tam bundan bahsederken o saniye abi kedi. Ne alaka be? Kara kediler diyoruz. Kedi çıkıyor. Dağın başındayız. Bakın bir tane yaşam var mı? Yaşam belirtisi var mı? Bak sokak lambası yok, elektrik yok. Yaşayan bir yerde. Şeytan dağındayız yani. Arifan. Ateş yanıyor mu hala? Yanıyor. Tamam. Şurada bir yerden geldi ses. Bak bir dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soluk solağıyım ya. Ne oldu? Ayağım kaydı çok güzel. İyi misin? İyiyim. Kanka bak. Bir uçurumun kenarındayız. Dikkat edelim burada. Attığımız her adama dikkat etmemiz lazım. Bak dur. Bak Uğur, duyuyor musun? Evet. Şeytan Dağı'nın zirvesinden geliyor bu ses. Ve bir tane rüzgar yok. Bak yapraklara bak. Yok. Arkadaşlar şu an duyabileceğimiz herhangi bir ses rüzgar kaynaklı olmadığının en büyük kanıtı. Yapraklar kıpırdamıyor bile bakın. Rüzgarla alakasız bir şey. Ve o uğultu sesine bak. Bak bu rüzgar değil abi. Tıpkı tabii hikayede değil. bahsi geçen çocukların duyduğu frekans sesine benziyor ama bizim daha önce o sesi duymadığımız için kestiremiyorum. O mu değil mi? Daha. Çok kötü ya. Bir de çok dik. Bak yıldızlar o kadar zirvedeyiz ki yıldızlara bak. Nasıl belli oluyor. Değil mi? Evet. Ateş hala yanıyor mu? Görünüyor buradan evet. Yanıyor. Neyse. Bu tarafta uçurum var, buradan gidemeyiz. Bak burada bir hayvan buraya eşmiş. Görüyor musun?
Vahşi hayvan izi bu. Ayı veya domuz. Yanlış hatırlamıyorsam ilk videoda da daha büyüğünü görmüştüm. Aynen. Kanka koca bir dağın eteklerindeyiz şu an. Buraya boşuna kurban şeytan demiyorlar. Burada yaşanan olay tüyler ürpertici. Adam bir ses duydum sanki de. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ne Ekber. oluyor oğlum? Bismillah. Bismillah. Allahu Ekber. Kampın başına bir şey var. Kanka. Allahu Ekber. Kim var orada? Kim var orada? Bakalım mı? Kanka dur. Dur. Ayhan dur ses geliyor dağdan. Oğlum. Bir şey var ya Can. Aşağıda bir şey var. Oğlum koş bakalım şuna. Buradan nasıl ineceğiz? Nasıl Çok ineceğiz güzel. Allah'ım? Nereden çıktık oğlum? Dur. Köpek de. Kanka bakalım şuna. Bakalım da nasıl ineceğiz? Oğlum nasıl ineceğiz? Gel. Oradan mı? Evet gel. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dikkatli ol dur. Bir şey var mı? Oğlum zil falan da yok ha. Yok ya. Zil yerinde yok. Kanka duyduk ya sesleri duyduk ya kanka. Çadır! Bismillahirrahmanirrahim. Çadırın içinde bir şey var. Çadırın içinde bir şey var. Bir koparttım. Ya. Subhanallah. Allah Allah. Oğlum. Oğlum o neydi? Kanka ip yok kanka, ip falan yok. Sadece bu sağlam. Bu falan dağılmış oğlum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve subhanallah. Harika. Kanka. Oğlum
Şu anlam vermeye çalışıyorum ama. Oğlum yo. Şuna bak. Kanka. Acaba kedi mi geldi ya? Kanka Ama kedi o kadar nasıl? çadıra baktık ya hemen oğlum. O da doğru ya. Kedi aynı anda hepsi sallanıyordu oğlum aynı anda. Bak hepsinin sesini ayırt edebilirim de hepsini farklı farklı koymadık mı? Tamam birisi zil sesiydi. Kedi diye nasıl sallıyor? Sürekli salladı be. Evet, evet. Kedi dediğin ona dokunup geçer bir kere sallanır. Ne yaptı? Kedi üstüne çıkıp dans mı etti moruk? Ha? Kedi üstüne çıkıp tepindi mi? Hayır. Nasıl olacak? Nasıl oldu? Ha? Kanka bilmiyorum da sistemi tekrar kurmamız lazım buraya. Kuralım. Zil de yok. Ortalıkta. Kuralım. Kuralım kanka biz burada sabahlayacağız yani. Bizim amacımız bu. Şu an Saatler zili arıyorum ama. ışık nerede benim? Ben de bakacağım. Oğlum gözümüzün önünde olanları gördün mü? Oğlum akıl Çadırı erdiremiyorum resmen şu anda. İçine bir şey tutup salladı lan, fırlattı lan sanki. Bu arada zil yok ya. Al işte kedi zil alıp kaçtı mı kanka? Demek istedim anladın mı? Doğru diyorsun. Şu zili bulalım. Sistemi yeniden kuralım. Her an tetikte olalım kanka. Olaylar şu an çok farklı bir hal almaya başladı. Yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber ya, Allahu Ekber ya. Allah Allah. Kanka rüzgar yok, bir tane dal sallanmıyor. Dağdan garip sesler geliyor moruk. Dağdan garip sesler geliyor. Rüzgar yok, çadır, zil, kedi muhabbeti. Oğlum her şey var ya o kediden sonra başladı ha. Ve tam da kediden bahsettiğimiz sırada. Evet. Nasıl? Nasıl yani? İşte. Kanka şu zili bulalım ve enerjimizi çok iyi kullanmamız lazım. Anladın, zili bulduktan sonra kayda giriyorsun. Ne yapıyorsan yap. Çünkü ama her an tetikte ol. Şarjımız biter de önemli bir şey anı kaçırırsak kafayı yerim yani anladın mı? Kesiyorum o zaman. Kes Şimdi kanka şu tehlikeli. zili bulalım. Arkadaşlar. Sesler çok yakınımızdan geliyor. Ve bir sürü. Arifan Yaklaşıyorlar. kanka. Ateşi canlandıralım. Oğlum. Kanka bu ne sesi Allah aşkına ya? Çakal sürüsü. Ananı avradını sikim o ses ne? Ne oluyor lan? Ananı avradını sikim o ses ne? Allah Allah. Allahu Ekber. Kanka ateşi bari ateşten korkarlar şunu halledeyim ben. Allah'ım yarabbim yaşadığımız olaylara bak ya. Moruk koy koy ne varsa koy ateşten korkarlar. Ne varsa koyacağım. Kes kanka. Allah'ım bize yaklaşıyorlar be. Ne kadar Ağzına soktuğumun ışığı. Kanka hemen sistemi kuralım. Ben daha ayakta Ben duracak şey takatim kalmadı. zil neredeydi zil? Zili buldum neredeydi? daha demin Tamam. nereye koydum ben ya? Masanın üstüne mi koydum? Buldun ama ben. Aha al. Arkadaşlar sistemi mecbur tekrar kuruyoruz. Bakın
ne işe yaradığını gözlerinizle gördünüz. Biz de şahit olduk. Siz de şahit oldunuz. Adım adım ne işe yaradığını Şeytan Dağı'nın zirvelerindeyken eteklerinden gelen sesi hepimiz duyduk. Akabinde o hayvanların veya varlıkların seslerini ve şu an sesler kesildi. Sadece köpekler havlıyor. Tamam, şu an asla düşmez. Kanka ama şarjımız da bir yandan çok az. Sen onları ayarla, kayda gireriz. Tamam, her şey hazır şu anda ya. Hazır mı? Alayım ben onu. Oğlum o çakal sürüsü. Diğer tarafta değil mi? Hazır değil mi? Aa, oranın şeyi yok. Nasıl yok? O büyük zincir bulamadım. Buldum ben. Ama bunu nasıl bir kuvvet düşürdü sence? Yani nasıl oldu kanka bu? Şu an akıllı erdiremiyorum ya. Tamam. Onu da şu şekilde koydum. Her an çocuklu aldım oğlum. Yaprak düştü. Kanka. Etrafta kedi falan da olabilir. O gördüğümüz kedi veya daha da kötüsü. Ama bilmiyorum. Her an tetikte olalım. Hala şeyin şokundayım ben ya. İyi. Çadırda olanları değil mi? Evet, evet. Kanka, her şey kameranın göz önünde adım adım saniye saniye izleyeceğini de yorumlar merak ediyorum ama ben daha kanka duramıyorum. Benim enerjim sıfırlanıyor kanka. Arifan. Hı. Ben biraz gözümü falan dinlendirmek istiyorum. Ben şu an yok yapamam yani. Tetikte olacağım. Kanka ben biraz gözümü dinlendirmek istiyorum da Valla ben çok da ürküyorum. Bu kadar şey enerjim o kadar düştü ki kanka, çok düştü enerjim ya. Ne yapacağız? yat uyu. Ha ben biraz Uyu. dinlensem. Uyu ben şu İstiyorsan an. sen de gel. Yok, ben şu an tetikteyim. Ortalık şu anda çok şey karışık yani moruk. Ne olur ne olmaz. O zaman ben de şimdi kaydı keseyim ama bir şey olursa hemen tetikteyim, şu anda bekliyorum ben Enerjimiz bunu. zaten çok az, çok iyi değerlendirmemiz lazım. Aynen, aynen. Bir şey olursa ben kayda gireceğim. Yaklaşık 1 saat falan oldu Can uyuduğundan beri. Yine ara ara hayvan sesleri duydum. Onun haricinde yani kayda değer bir şey olmadı. Çünkü tetikteydim, kayda girecektim hemen. Ben de biraz gözümü dinlendirmek istiyorum. Daha dayanamıyorum. Ateşe odun koyacağım ve ayrıca ben de çadırda olduğum süreç içerisinde dışarıya bir kamera daha koyacağım, sabitleyeceğim. Eğer yani biz çadırın içindeyken bir şey olursa, bir şey gelirse dışarıdaki kamera bunu yakalamış olacak. Onu şu şekilde karşıya koyacağım. Tamamen çadırı alacak o kamera. Dediğim gibi şimdi kaydı kesiyorum. Dışarıya kamerayı yerleştirip ben de biraz gözümü dinlendireceğim. Görüşürüz. Işıklar tamam.
Şu anda dışarıya kurduğum açıdan, kameradan izliyorsunuz. Çadıra gireceğim. Ben de biraz gözümü dinlendireceğim. Her şey size emanet. Görüşürüz. Baltayı da yanına alayım. Oğlum sus, ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Şşş, ne oluyor lan? Ne oluyor? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Kanka dışarıya ben kamera... Bak. Dışarıya kamera kurmuştum zaten. Çabuk bak Allah aşkına. Bismillah. Çıkım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kamera çekiyor. Kamerayı kontrol edelim. Hemen Bakalım kamerayı şuna. kontrol edelim. Allah'ım. Hemen. Ya kaydı izledik. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zaten koydum sırayla kayıtları koydum. Dış kamerayı kullandık. Arkadaşlar hiçbir şey yok ya. Ne o nasıl olabilir ya? Hatta buraya. Ana. Bu da... Oğlum Aa. bir şey söyleyeceğim. Ben bunu gayet sıkı bağladım ve kopma şansı yoktu. Şeyi yok. O sandalyede abi koydum. Zilin düşme şansı da yoktu. Evet o anda kaydı aldık. Abi yok. Hani Zil nerede? sesi falan hiç duyulmadı. Hiç gelmedi. Abi öyle bir şey. ne zil sesi çıktı. Ne şu an orada koyduğumuz ip var. Abi dışarıdan bir şey bu çadıra saldırdı ya. Kayıtta var abi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Resmen görünmez bir kuvvet. Hani rüzgar desek rüzgar değil, hayvan desek hayvan değil. Bariz bir şey. Dış kamerada da yani ne diyeceğim ben kanka Allah aşkına nasıl ne yorum yapacağımı bilemiyorum ya. Ben de şu an bilmiyorum ne diyeceğimi. Saat kaç kanka? Saat mi? Hemen bakayım bir. 5:43. Göstereceğim. Fesubhanallah. 5:43. Bir yerde hava kararmadan kayda girdik ve zaten bu saatten sonra uyuma gibi bir uyuyamayız. Tamam hani uyuduk olanı gördük.
Bu saatten sonra tetikteyiz, dışarıdayız. Bakın enerjimiz de iyice bitiyor. Ama bu bizi gün aydınlığına kadar yetecektir. Gün aydınlanmadan buradan ayrılmıyoruz, tamam mı? Bir saat falan kaldı zaten galiba. Bir saat falan kaldı aynen, bilmiyorum tam hava ne zaman aydınlanıyor. İnternet falan da çekmiyor. Yani zar zor bir çekti. Arifhan'la birlikte zaten ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz bu anları bu arada arkadaşlar hani nereye gittiğimizi de artık Instagram hesaplarımızdan paylaşıyoruz Arifhan'la. Mesela bu videoyu çektiğimizde bizi Instagram'dan takip edenler biliyor. Mesela bunu izleyenler de ve takip ediyorsa biliyordur. Saat kaçta? Mesela saat 3.30-4 civarında bir story attık biz buradan. Değil mi? Evet. O story inşallah paylaşılmıştır. İnternet çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum ama hava kararmadan geldik. 4 civarında da bir story attık. Aha saat 6'ya geliyor şimdi. Hava aydınlandığında buradan ayrılmayı düşünüyoruz ama artık uyuma şansımız yok. Kayıtları da herkes gördü. Enerjimiz de bitmek üzere. Havanın aydınlanmasını bekleyelim kanka. Zaten uyumak gibi bir niyetim yok. En kötü odunumuz bitti. Belki çadıra rüzgardan korumak için girelim bu saatten sonra ama kesinlikle gözümü kapatmam. Yine de tetikte olalım. Yani bekliyoruz. Havanın aydınlanmasını bekliyoruz. Her an her şey olabilir. Bir şey olursa tekrardan kayda gireceğim. Birlikteyiz. Girmezse zaten gün doğumuyla beraber tekrar kayıtta oluruz. Tamam. Nova Prospect'ten bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir geceyi burada türlü zorluklarla tamamladık. Zaten anlatmaya gerek yok. Bütün her şeyi videoda gördünüz. Etrafta yaptığımız tuzaklardan bir eser yok. Ateşimiz de son demini bitirdi ve günde doğmaya başladı. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer bunu yorumlarda lütfen belirtin. Daha fazla uzatmayın. Kendinize iyi bakın. No Prospect'te kalın. Hoşça kalın.